Bugün İlham Veren Hayatlar serisinde Business Week tarafından Amerika'nın en parlak 25 şirketinden birini kurdu diye bahsedilen başarılı girişimci Eren Bali'nin ilham dolu hayat hikayesini anlatacağım. Gelin görelim Eren Bali kimdir? Malatya'dan çıkıp Amerika'nın en önemli girişimcilerinden biri olmayı nasıl başardı? Amerika'nın saygın ekonomi dergisi Business Week tarafından ülkenin en parlak 25 şirketinden birini kurdu diye bahsedilen Eren Bali, 1984 yılında Malatya'da doğdu. Ve 1. sınıftan 5. sınıfa kadar tüm çocukların tek bir sınıfın içinde tek bir öğretmenle eğitim almaya çalıştığı bir ilkokulda eğitim gördü. İnternetteki eğitim siteleri aracılığıyla geliştirdiği matematiği sayesinde önce Malatya Fen Lisesi'ni kazandı. Malatya Fen Lisesi'ni başarıyla tamamladı. Uluslararası matematik olimpiyatlarında madalya kazandığı için MIT, Harvard gibi okullardan kabul almasına rağmen Malatya'da yaşayıp büyümüş biri olarak Amerika'nın çok uzak olduğunu düşünerek ODTÜ'de bilgisayar mühendisliği okumayı tercih etmiştir. İlk senesinde ODTÜ Bilgisayar Topluluğu'nun sunucu üzerinden müzik dinlemesini sağlayan MP3 Server adlı bir uygulama yazan Bali, insanların ihtiyacı olan bir şeyin yapmanın mutluluğunun ve girişimcilik isteğinin o zaman doğduğunu düşünüyor. Önce ortaokul arkadaşı Oktay Çağlar'la birlikte bir şirket kurup 3 boyutlu görüntü teknolojisini kullanarak imarına başlanmamış binaların maketini gösteren günlükbasın.com'u açtılar. Erken bir fikir olduğu için yürümese de Udemy'nin atası sayılabilecek online ders projesinin de böylelikle temelleri atılmış oldu. O dönem ODTÜ, Teknokent'te Avrupa ve ABD'den gelen eğitmenler girişimcilere sınıfta ders anlatıyordu. Bali ve Çağlar bu dersleri dijital ortama taşımayı önerdi. Bu sayede eğitmenler ikilinin hazırladığı uygulama üzerinden uzaktan eğitime devam etti. Ertesi sene Bali her şeyi kenara bırakıp Çağlar'la birlikte bir online eğitim platformu kurmak üzere çalışmaya başladı. Ancak geliştirdiği projeye bir türlü gerekli finans desteğini verecek yatırımcı bulamıyordu. Ve çoğu internet girişimcisinin yapmak istediği gibi Google, Apple, Yahoo, YouTube gibi dev internet devlerinin hayat bulduğu Amerika'nın San Francisco kentinde bulunan Silikon Vadisi'nde kendine bir yer aramaya başladı. Oradan sonra da 50 yatırımcı tarafından reddedildi. Kendisini reddeden yatırımcılar sürekli insanlar sertifika alamayacağı bir eğitime niye para ödesin diyordu. Bali ise insanların ilk kez sertifika aldıktan sonra o siteyle bağının kopacağı noktasında diretti. Onun istediği süreklilik sağlamaktı. Eğitim devam etmeliydi. Daha sonra bir başka internet devi Yelp'in CEO'su Jeremy Stoppelman ona inandı. Stoppelman'ın yardımıyla başka yatırımcıları da ikna ederek $1 milyon en önemli sermayeyi toplamayı başardı. Ve Udemy adını verdiği online eğitim şirketi doğdu. Udemy daha çok yeni olmasına rağmen büyük bir başarı yakalayarak ABD basınının da ilgisini çekmeye başladı. San Francisco'nun iki büyük gazetesi Gate ve Business Times, Eren'in köy okulundan Silikon Vadisi'ne uzanan başarı öyküsünü sayfalarına taşıdılar. Aynı zamanda dünyanın batısında en çok fonlanan online eğitim şirketi, başarısının sırrı ise insanın sertifikalara ya da diplomalara mecbur kalmadan istediği konuyu uzman kişilerden öğrenmesine imkan sağlaması. Udemy'nin kalitesi kuşkusuz içeriğinin kalitesinden geliyor. Sitede uzmanlığı onaylanmış 20.000 eğitimciye ait 45.000 kurs var. Bu arada Udemy'nin en güçlü yönlerinden biri Udemy kurumsal. Goldman, Sachs, PayPal, Booking.com gibi çok sayıda sektör devi firma şirket eğitimleri için Udemy'yi kullanıyor. Udemy'nin piyasa değeri Forbes tarafından $710 milyon olarak belirlenmiştir. Eren Bali 2014'te CEO'luğu devrettikten sonra doktor tetkiki ve tedavi süreçleriyle alakalı Carbon Health uygulaması üzerinde çalıştı ve onu hayata geçirdi. Carbon tamamen mobil öncelikli bir girişim. Hem doktorlarla hem de sağlık kurumlarıyla iletişimi neredeyse tamamen üstleniyor ve birçok işi mobil uygulama üzerinden halletmenizi sağlıyor. Doktorlarla görüntülü görüşme, klinik randevusu alma, eczaneden ilaç siparişi, rapor sonuçlarını öğrenme ve takip etme gibi birçok özelliği bir arada topluyor. Bildiğiniz gibi Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın e-Nabız adlı sağlık uygulaması bulunuyor ama
O uygulamayla yapabilecekleriniz ve kullanıcı deneyimi karbonun çok gerisinde. Paylaşılan bilgilere göre sağlık sektörüne odaklanan Carbon Health, 26 milyon dolarlık yeni bir yatırım aldı. Hatırlatmak gerekirse Carbon Health B serisi yatırım turunda geçtiğimiz zamanlarda 30 milyon dolarlık bir yatırım daha almıştı. Söz konusu 26 milyon dolarlık yatırım ise 30 milyon dolarlık B serisi yatırım turuna ek olarak yapıldı. 26 milyon dolarlık yatırımın Carbon Health'ın eski yatırımcısı konumunda olan DCVC tarafından yapıldığını da ekleyelim. Alınan 26 milyon dolarlık yatırımla birlikte Carbon Health'ın bugüne kadar aldığı toplam yatırım 62,5 milyon dolara ulaştığını da ekleyelim. Carbon Health, sanal değerlendirmeler, muayene ve testler ile koronavirüs salgınına karşı mücadelede önemli bir rol oynamaktadır. Carbon Health'ın Bay Araya bölgesinde mobil test kliniği kurduğunu da hatırlatalım. Şu ana kadar bu klinikte 12.000'i aşkın COVID-19 testi gerçekleştirildi. Şu an için ABD'de 16 eyalette sanal bakım hizmeti sunulan Carbon Health, ABD'nin tüm eyaletlerinde bu hizmeti sunmayı da hedefliyor. Girişimcilik ekosistemine hırslı adımlarla giren ve azmiyle ismini duyuran Eren Bey'in zaman içerisinde daha birçok başarısına tanık olacağız gibi duruyor. 1 milyon tane fikriniz olabilir, ancak onları hayata geçirmediğiniz sürece hepsi değersizdir.